Evet arkadaşlar, RC Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben El Profesör. Bugün karşınızda bir eğitim videosuyla beraberiz. Şimdi daha önceki programlarımızda lipo bataryanın tehlikelerinden bahsettik. Hatta bir lipo batarya patlattık. Lipo bataryalarımızı ne şekilde şarj etmemiz lazım? Birçok arkadaşımızdan bu şekilde bir istek geldi. Biz de bu istek doğrultusunda lityum polimer bataryalarımızı hatta nikel metal hidrit bataryalarımızı da nasıl şarj edeceğimizi ve nasıl muhafaza edeceğimiz konusunda bir eğitim videosu hazırlamaya karar verdik. Şimdi elimizde 2 adet örnek lityum polimer bataryamız var. Bunlardan bir tanesi 2 hücreli yani 2S 7.4 volt lityum polimer batarya. Yine daha önceki programlarımızda belirttiğimiz gibi mutlaka eğer mümkünse profesyonel bir şarj aletiyle şarj yapmamız çok önemli. Şimdi bizim elimizde bir profesyonel şarj aletimiz var. Bu şarj aletimiz ile 2S 2 hücreli 5200 miliamperlik bir bataryayı nasıl şarj ediyoruz? Bunu gösterelim. Şimdi elektriğimizi yeni baştan verelim ki bataryamızın nasıl şarj edileceğini gösterelim. Tabii bu ekranlar genel olarak aşağı yukarı aynı menülere sahip. Tabii marka ve modeller arasında bir takım nüans farklılıkları olabiliyor. Şimdi batarya tipimizi lipo batarya olarak seçiyoruz. Şimdi burada tabii değişik lipo batarya şarj etme yöntemleri geliyor. İşte lityum polimer batarya, hızlı şarj, işte balanslı şarj veya işte normal şarj olarak. Bizim burada dikkat etmemiz gereken en önemli özelliklerden bir tanesi lityum polimer bataryayı şarj ederken balanslı şarj etmek. Balanslı şarj nedir? 2 hücreli bir bataryada hücreleri eşit olarak aynı anda şarj edilmesini sağlar. Örneğin bir hücremiz 3.7 voltta, bir hücremiz 3.9 volt veya 4 voltta. Profesyonel şarj aletlerinde, daha doğrusu balanslı şarj aletlerinde buradaki hücrelerin voltaj değerlerini birbiriyle dengeliyor. Balans zaten hani dengeleme demek olduğu için bu şekilde bir durum söz konusu. Şimdi burada ne yapıyoruz? İlk başta lityum polimer bataryalarımızda 2 adet soketimiz bulunmakta. Bunlardan bir tanesi ana soket. Bu ana soket işte aracımıza takmış olduğumuz soketimiz. Bu da ufak olan soketimiz ise balans soketi. Mutlaka lityum polimer bataryalarda bu balans soketini yerine takıyoruz. Şimdi ilk başta şunu şu şekilde balans soketimizi yerine taktık. Balans soketimizi yerine takmadan şarj etmeye kalkarsak şarj cihazımız hata verecektir. Daha sonra ana bağlantı kablomuzu yerine takıyoruz. Yani lityum polimer bataryada 2 adet kablomuzun bağlı olması gerekiyor. Ve buradan lipo balans modunu seçiyoruz ve enter'ladığımızda. Şimdi lityum polimer bataryalar kaç amperde şarj edilir? Bu üreticilerin belirtmiş olduğu değerlere göre değişmektedir aslında. Ama elimizde standart bir lipo bataryamız var ise genel olarak birebir oranda şarj etmemiz işin standart kısmıdır. Diyebilirsiniz ki ben örneğin 5.2 amperlik 5200 miliamperlik bir bataryayı 5.2 amperde şarj etmek istemiyorum. Ben bunu 1 amperde şarj etmek istiyorum. Bunu yapabilirsiniz. Herhangi bir mahsuru yok veya bataryanın ömrüne bir zararı yok. Ama lityum polimer bataryalarda birebir şarj edebilirsiniz. Bazı race dronlarda yani yarış dronlarının bataryaları özellikle droncu arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Örnek veriyorum şarj C değeri dediğimiz bir değer vardır. Bazı bataryalarda işte 4C yazar şarj değeri. O da ne demektir? Üzerinde yazan amper değerinin 4 katına kadar şarj edilebilir. Örneğin 2000 miliamperlik bir drone bataryası veya lityum polimer batarya üzerinde şarj değeri 4C olarak belirtiliyorsa 2 amper çarpı 4 eşittir 8 amperde şarj edebiliriz demektir bunu.
Yani bunlar zaten üreticilerin, batarya üreticilerinin mutlaka ve mutlaka belirtmiş olduğu değerlerdir. Şimdi bizim elimizdeki bataryamız aslında 2 şarj C değeri üzerine olan bir batarya, fakat biz bunu şu anda standart haliyle şarj etmeyi göstereceğiz. Şimdi burada ekranımızda lityum polimer balans modu dedik. Evet, yani mutlaka balans moduyla şarj ediyoruz. Buradan ben amper değerini 5.2'ye getirdim. 5200 miliamper. Enter'a bastığımda bizim bataryamız 2 hücreli bir batarya. Bunu 2 hücreye getirdim. Yani 2 hücreli 5200 miliamperlik lipo bataryamız, şarj etme ekranımız bu şekilde oluyor. Bu şekilde bir ekranımızda şarj ediyoruz. Ve Enter'a basılı tuttuğumuzda bataryamızın bağlantısını cihazımız kontrol ediyor. Resource ve source, yani kaynak ve hedef ayarlamış olduğumuz değerler 2 hücre ve 2 hücre şeklinde kabul ediyor musunuz diye soruyor. Enter'a bastığımızda lityum polimer bataryamız şarja başlıyor. Dediğimiz gibi nüans farklılıkları olabiliyor. Böyle bilgiler çıkar. İşte bu nedir? 2S, 2 hücreli bir batarya. Şarj ediyor şu anda. Geçen süre 24 saniye. Bu kısımda da şu ana kadar, yani benim Enter'a basıp şarja başladığım zaman içerisine yüklenen miliamper değerini gösteriyor. 8.14 volt olarak gözüken değer ise şu anda lityum polimer bataryamın işte 8.14 volt şeklinde bir voltaj değerine sahip olduğunu gösteriyor. Enter tuşuna artı tuşuna bastığımızda burada ne görüyoruz? Hücrelerin farklı değerlerini görüyoruz. Mesela şu anda bizim bataryamızda birinci hücremiz 4.10 voltta, ikinci hücremiz 4.11 voltta. Yani bu neyi gösteriyor bize? Zaten lipo balans modunda şarj ettiğimiz için bu değerleri birbirine dengeleyecek. Bazen öyle olur ki şarj esnasında şurada görmüş olduğunuz 5.2 amper, biz zaten 5.2 ampere ayarlamıştık. Bazen bu öyle olur ki 5 volt ampere düşebilir. Bunun düşme sebebi nedir? Aslında burada batarya dolmuş, fakat o hücreleri dengelemek için az olan hücreye bir 0.5 amperlik bir amper akım gönderiyor. Zaten profesyonel şarj cihazlarımızda bataryanın şarjı tamamlandığı zaman full yazıp o şekilde bir sinyal ve haber vererek sizleri uyarıyor ve kesiyor. Yine daha önceki programlarımızda da bahsetmiş olduğumuz gibi ne kadar profesyonel şarj cihazım var, ona çok güveniyorum, çok kaliteli, işte şöyleydi böyleydi demekten ziyade her zaman için lityum polimer bataryalarımızı şarj ederken cihazımızın bulunduğu bir ortamda bulunuyoruz. Cihazımızın arıza yaptığını düşünelim. İşte bataryamızın herhangi bir şekilde bozuk olduğunu düşünelim. Ve bu bozukluktan haberimiz yok. Patlama ve yangın çıkartma riskine karşı mutlaka ve mutlaka bulunduğumuz ortamda şarj işlemini gerçekleştirelim. Bir de tabii lipo bataryalarımızı ne yapıyoruz? Güvenli paketlerde veya mühimmat kutularında muhafaza ediyoruz ki herhangi bir riske mahal vermeyelim. Şimdi şu anda gördüğümüz gibi değerlerimiz bu şekilde ilerlemekte. Biz şu anda bu şarjımızı durduralım. Durdurmak için stop tuşuna basıyoruz. Şarj devam ederken profesyonel şarj cihazı bile olsa bataryanın soketlerini çekip birden çıkartmak yerine durdurup o şekilde çıkartmak işin en doğrusu. Şimdi biz bunu çıkartalım. Gelelim diğer bataryamıza. Diğer bataryamız lityum polimer bataryamız 5000 miliamperlik ve 3S, yani 11.1 voltluk bir 3 hücreli batarya. Yine aynı şekilde balans kablomuzu takıyoruz. Balans kablomuzu taktıktan sonra ana kablomuzu takıyoruz. Şimdi ekranımızdaki
buradaki pozisyonda stop tuşuna bastık. Batarya tipimiz lityum polimer, balans modunda şarj edeceğiz. Bir kere Enter'a bastık. Buradan amper değerimizi 5.0 ampere getirdik. Daha sonra buradan 3S yani 11.1 voltu seçtik. Şimdi yanlış bir ayar yapalım bilerek. Ne gibi bir sonuç elde ediyoruz? Örneğin bunu 7.4 volta getirdik. Aslında bu 3S ama ben 2S olarak ayarladım. Start tuşuna bastım. Bakalım ne gibi bir sonuç. Evet. Battery voltaj yüksek. Yani bataryanın voltajının yüksek olduğundan bahsediyorum. Şimdi ben ne yaptım? 3S yani 11.1 voltluk bir bataryamı 2S moduyla şarj etmeye kalktığımda cihazım dedi ki sen bunu 7.4 volt ayarlamış olduğun bir bataryanın voltaj değeri çok yüksek gözüküyor. Bir kontrol et. Bir yanlışlık var bu işte. Ne yaptık? Biz bunu aslında 11.1 voltta şarj etmemiz gerekiyor. Yani bataryamız 11.1 volt yani 3S 5000 miliamperlik bir batarya. Lipo balans modu 5.0 amper 11.1 volt. Şimdi Enter'a bastığımızda bataryamızı kontrol etti. Batarya hücremizin yani ayarlamış olduğumuz ayar 3 hücreli. Bataryamızdan aldığı balans kablosundan aldığı voltaj değerine baktı. O da dedi ki 3 hücreli. Kabul ediyor musun? Evet ediyorum ve şarja başlıyoruz. Zaten yine ekranımızda gösteriyor. 3S yani 11.1 volt batarya 10.53 volt gönderiyor şu anda. Zaten bu bataryamız aslında şeye yakın bir batarya. Yani tam doluluğa yakın bir batarya. Yani storage modunun bir tık üstünde. Saniye geçen süre ve şu ana kadar benim Enter'a bastığım süreden şu ana kadar içine 22 miliamper, 23 miliamper amper yükledi demektir. Bakın buradaki değerler sürekli olarak amper değerleri değişiyor. Voltaj değeri de değişiyor. Yani bu voltaj şarj etmek için bataryaya gönderme yapmış olduğu voltaj. Gelelim hücre değerlerimizin durumuna. Bakıyoruz birinci hücremiz 3.56 voltta, ikinci hücremiz 3.54, üçüncü hücremiz 3.55 voltta. Şimdi lityum polimer bataryaların hücreleri tam dolu olduğunda 4.2 volttur her hücre. Yani bu değerler mesela şu anda 3.60 ya 3.58 yani ortalaması hani 3.60 diyelim. 4.20'ye yaklaştığında biz bu bataryamızın artık %100 şarj olabilmeye doğru yaklaştığını anlıyoruz. Tekrar eski modunu alıyoruz. Şöyle bakıyoruz. Bakın buradan gördük. 3S'lik bir bataryamız. Şu anda işte 4.95 amper üzerine yükleme yapıyor. 10.85 voltta. Bu arada bataryamız dolu bir batarya değil tabi. Storage modunun bile altında. Şimdi lityum polimer bataryalarda storage modunda bataryaların her hücresi ortalama 3.8 veya 3.85 volt arasındadır. Şu anda bizim bataryamız storage modunun bile altında değerlere sahip. Yine aynı şekilde baktığımızda buradaki değerler 4.2 volta yaklaştığında ne yapıyor? Bu bize bataryamızın şarj olmaya yakın olduğunu gösteriyor. Evet, şimdi standart olarak biz lityum polimer bataryamızın şarjı bu şekilde yapıldığını gördük. Durduruyorum şu anda. Bir de şey var. 4S, 5S, 6S bataryalarımız var. Yine aynı şekilde ekranımız üzerinden bunların hücre değerlerini mutlaka ve mutlaka balanslı modda ayarlamamız gerekiyor. Gelelim elimize bir tane de şöyle NiMH bir batarya alalım. Şimdi lityum polimer bataryalarda üzerinde yazan değerlere yani 5000 miliamperse 5000, 8000 miliamperse 8000 miliamper, 3000 miliamperse 3000 miliamper. Yani üretici tarafından aksi belirtilmediği sürece
Ki mutlaka ve mutlaka şu arka kısımlarında yazan minik minik yazılar var. Onları da okuyabilirsiniz. Üreticinin kendi sitesine girip oradan da bakabilirsiniz. Bunları tabii dikkat etmemiz gerekiyor. NiMH bataryalarda da nikel metal hidrit bataryalar standart bataryalardır. Yani bunlar da bataryamızı dibine kadar bitirebiliriz. İşte dibine kadar bitti diye lipo bataryalardaki gibi kritik voltaj durumu vesaire yoktur. Bunların şarjı aslında duvar tipi şarj aletleriyle de yapılabiliyor. Tamam, bunlar nikel metal hidrit bataryalarımız şey değildir, riskli bataryalar değildir ama her ne kadar yine ne olursa olsun bu bir bataryadır, tehlikeli olabilir. Profesyonel şarj aletimiz varsa yine bunda da nasıl bir yol izliyoruz? Bunda sadece tek bir soket var. Bunu standart olarak yerine takıyoruz. Taktıktan sonra evet arkadaşlar, şimdi burada nikel metal hidrit bataryamızın bağlantısını yapıyoruz. Burada değerlerimizi seçiyoruz. Değerlerimiz nedir? Şimdi Enter'a bastığımızda biz bunu nikel metal hidrit bataryalar, burada dikkat edilmesi gereken en büyük özellik şudur. Lityum polimer bataryalar gibi birebir oranda şarj edilmez. Benim elimdeki bu lityum polimer bataryam 4000 miliamperlik bir batarya. Şimdi bu 4000 miliamperlik bir bataryayı ben eğer 4 amperde şarj edersem, 4.0 amperde şarj edersem bataryayı öldürürüm. Genel olarak yine NiMH bataryalarda üreticilerin belirtmiş olduğu değerler vardır. Eğer herhangi bir değer belirtilmiyor ise o zaman mutlaka ve mutlaka 1/4 veya 1 oranında bir amperle şarj etmemiz lazım. Yani şu durum söz konusu. Şimdi benim elimdeki bataryam 4 amperlik bir batarya olduğu için ben bunu ne yapacağım? Acelem yok. 1/4 oranında bir şarj ile şarj edeceğim. Enter'a basılı tuttuğumda bataryamın bağlantısına göre, ki ben bunu yapmıştım, ne yapıyor? Şarja başlıyor. Yine aynı şekilde şu orta üst kısımda görmüş olduğunuz amper değeri şarj aleti bataryanın durumuna göre kendisi oynamalar yapabilir. Yani burada pik değerleri dediğimiz tavan değerleri konusunda cihaz bunu otomatik olarak ayarlamakta. Şimdi şu anda 8 volt dediği bataryama 8.01 volt gönderiyor demek. Geçen süre şu ana kadar içerisinde kaç miliamper yükleme yaptı ve şarj modumuz, yani nikel metal hidrit modumuz. Yine aynı şekilde şarj tamamlandığı zaman profesyonel şarj cihazlarında full yazıp alarm verip o şekilde bir şey yapabiliyor. Bir de NiMH bataryalarda hafıza etkisi dediğimiz bir etki bulunmakta. Örneğin bir bataryamızı biz uzun bir süre bir kenarda bıraktık. Yani atıyorum 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene. Bataryamız boş, bunu biliyoruz. Şarj aletimize, profesyonel şarj aletimize bağladığımızda hemen bir 2-3 dakika sonra, 5 dakika sonra full yazıp şarjı durduruyor. Bataryam bozuk mu? Değil. Böyle bir durumda yapılması gereken olay şudur. Eğer bir bataryamız örneğin 1 sene, 2 sene bir yerde durdu. Bataryamızı biz ölmediği konusunda bir şeyimiz var. Yani ölmedi diyoruz, bu ölmesin. Yani bir daha gidip yeni bir batarya mı alalım? NiMH bataryamızı ilk başta örneğin 4000 miliamperlik bir bataryaysa yarı değerinde 2.0 amper değerinde içerisine voltaj basıyoruz. Hemen bir 2-3 dakika sonra bu full deyip duracak. İkinci seferde buna basmak istediğimizde yine aynı şekilde 2.0 amperde basım yapıyoruz. Yine full deyip bir 5 dakika sonra duracak. O zaman üzerindeki yazan değerin 1/10'ü moduna getiriyoruz. Yani 4000 miliamperlik bir nikel metal hidrit bataryayı 0.4 volt, yani ilk iki basışımızda 2 amper 2 amper
Üçüncü basışımızda 0.4 amper. NiMH bataryalarımızı muhafaza ederken şu şekilde yapabilirsiniz. Yani ayda bir, 2 ayda bir, eğer aracınızı kullanmıyorsanız, bir kenarda duruyorsa, ayda bir, 2 ayda bir çıkartın, bataryanızı şarj edin. Aslında şarj etmekten ziyade, çünkü bataryalar durduğu yerde voltaj değeri düşeceği için şarj etmekten yerine aracınıza takın, bir 2 dakika şöyle bir kullanın, tekrar %100 şarj edip o şekilde bırakın. NiMH bataryaları %100 şarj edip bırakmakta fayda var. Çünkü voltaj değerleri sürekli düşmekte. Gelelim lityum polimer bataryalarda nasıl bir bekletme yapmamız lazım. Şimdi storage modu dediğimiz bir modumuz var. Storage modumuz nedir? Storage zaten biliyorsunuz depolama manasına gelen bir tabir. Bekletme modu, bir bataryayı lityum polimer bataryayı fabrika ürettiği zaman bunu storage moduna getirir. O şekilde depolamasını, sevkiyatını, işte mağazalarda durup satışı yapılır. Şimdi bu storage modunda bataryamızın, lityum polimer bataryamızın hücre değerleri ortalama 3.8-3.85 şeklinde bir değerlere, yani 3.80-3.85 gibi bir değerlerde sabit kalıyor. Bu neye yarıyor? Şimdi eğer bataryamız en dip pozisyonlarda, en düşük voltajlarda olursa bataryamız biliyorsunuz ölüyor. Eğer ben bataryamı %100 şarj ettim, %100 şarj edip beklettim. Bu sefer de bataryalarda içerisinde lityum polimer bataryaların kimyasal bir ortam bulunduğu için %100 şarjı bekleyen lipo bataryalar şişme yapar. Yani yanlış kullanımdan, üzerinden çok yüksek akım çekmede şişme yapabildiği gibi üzerinde %100 şarj edilip bırakılan lityum polimer bataryada şişme yapar ve tehlikeli bir pozisyon oluşturur. Evet arkadaşlar, onun haricinde bir de şöyle bir durum söz konusu. Aracımızı kullandık. Lityum polimer bataryalı çalışan bir aracımızı kullandık. Bu aracımızı kullandıktan sonra bataryamızı ESC'mizin cut-off özelliği sayesinde kritik voltaja geldi, kesti. Bataryamız bitti. Bataryamızı ne yapacağız? Eğer o şekilde boş bir vaziyette bekletir isek ne oluyor? Bataryamız ölüyor. Yani zaten kritik voltaja gelmiş. O kalan voltaj değeri de dibine kadar azalacağı için bataryamız ölüyor. Ölmemesi için ne yapıyoruz? Bataryamızı eğer ki kısa bir süre sonra kullanacaksak, örnek veriyorum yarından sonra %100 şarj edebiliriz. Yani balans modda %100 şarj edebiliriz. Ama eğer ben aracımı ne zaman kullanacağımı bilmiyorum, öyle bir durumda şarj cihazımız üzerinden depolama modu, yani storage modunda şarj edip o şekilde bataryamızı istersek 3 ay, 5 ay vesaire bekletebiliriz. Yani bu çok önemli bir ayrıntı. %100 şarj ettik. Zaten günümüzde birçok profesyonel şarj cihazı %100 dolu olan bir bataryayı storage modunda şarj etmeye kalktığımızda o voltaj değerini düşürüyor. Ama bunu bütün profesyonel şarj cihazları yapamayabiliyor. O sebepten dolayı buradaki en mantıklı olan olay, kullanım sonrasında storage moduyla şarj edeceğiz. Yani hücre değerleri 3.80-3.85 civarlarında, yani bataryamızın %60-%65'i dolu şekilde bırakacağız. Bu şekilde storage modunda şarj ettik. Şarj ettikten sonra diyelim ki birden hadi kullanalım dedik. Direkt olarak isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz üzerine yine lipo balans modunda şarj edip doldurup tamamıyla o şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bu videomuzda da bu şekilde bir eğitim videosu olarak bazı arkadaşlarımızdan da gelen istekler doğrultusunda bir video hazırladık sizler için. Yine sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlara yazın. Bataryalarınızı lütfen güvenle saklayın. Lütfen güvenli şarj edin, doğru şarj edin.
yanlış ayarlarla şarj etmeyin. Hatta ve hatta her zaman söylediğimiz gibi bu bataryaları şarj ettikten sonra güvenli bir safe bag'de veya bir mühimmat kutusunda saklayın ki hobi yapmak için canımız sıkılmasın. Bunlara çok dikkat edelim arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Her zaman olduğu gibi lütfen videomuzu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Desteklerinizi bizden eksik etmeyin. Ben El Profesör RC Mutfağı'ndan herkese saygılar, sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Güvenli hobiler.